Kanalımdan ve bahçemden herkese merhabalar. Bugün sizlere nane sapları ile nane şimlendirme yöntemi göstermek istiyorum. İlginç nane şimlendirme yöntemiyle her zaman elinizin altında tazecik naneler üretip tüketebilirsiniz. Mutlaka sizler de bu yöntemi deneyerek nane üretimi yapınız evinizde veya balkonunuzda. Gerekli malzemeler: boş bir pet şişeyi ısıttığım bir şiş yardımıyla gelişi güzel olacak şekilde her tarafını deliyorum. Bu deliklere nane saplarını dikimini yapacağız. Evet, ne kadar delik açarsak o kadar çok nane sapı dikmiş oluruz. Evet, gördüğünüz gibi pet şişenin her tarafını milyonlarca delik açtım, gördüğünüz gibi. Şimdi rahat sulama yapabilmek için bir pet şişenin kafa kısmını kestim. Dip kısmını kapağın ebatınca aynı ebatta kesiyorum. Daha sonra kestiğim yerden pet şişenin geçirerek sulama yeri yapıyorum. Bu sayede kolay sulama yapacağız. Evet, pet şişemi hazırladım. Bahçe toprağını pet şişeye alıyorum. Evet, pet şişenin ağzına kadar bahçe toprağıyla dolduruyorum. Evet, pet şişe dikime hazır, gördüğünüz gibi. Bahçeden nane saplarını kesmek istiyorum. Evet, saplı bir şekilde nanelerimi keserek bir kaba alıyorum. Dilerseniz yaprak kısımlarını kullanabilirsiniz. Sadece sap kısımlarını da dikebilirsiniz. Her deliğe çöp şiş yardımıyla dikimini sağlıyorum naneleri. Her deliğe bir tane sap nane dikiyorum. Çöp şişi önceden batırıyorum. Daha sonra nane sapını delikten geçirerek dikimini sağlamış oluyorum. Evet, pet şişenin üzerindeki bütün deliklere nane saplarını dikiyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, nanelerin yarısını diktim. Kalan naneleri de dikmeye devam ediyorum, gördüğünüz gibi.
Evet, nanemin hepsini diktim, her deliğe olacak şekilde sulamasını yapıyorum ve nanemi soğuk bir yere kaldırıyorum tutana kadar. Ben bahçede bıraktım naneleri, yağmur altında hem sulandı. Evet, nanenin 2-3 gün sonraki hali. Nanelerim tutmaya başladı, gördüğünüz gibi canlı canlı yaprakları. Mutlaka düzenli olarak her gün sulamasını yapmamız gerekiyor. Toprak hemen kuruduğu için düzenli sulama önemlidir. Evet, yakından göstermek istiyorum. Nanenin 4. günü. Ve nanemi sulamak istiyorum. Sulama yerinden kolayca sulama yapabilirsiniz sizler de. Evet, gördüğünüz gibi nanelerim büyüdü. Bir ağacın üzerine açtım ben. Görüntüsünü bu şekilde çok seviyorum. Evet, naneleri hasat zamanı geldi. İhtiyaç zamanı keserek kullanabilirsiniz. Kökten her zaman yeni nane gelecektir bu sayede. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı videolar için bunları da izlemeyi unutmayınız. Ve nanemin bir hafta sonraki hali. Bayağı bir büyüdü, uzadılar. Gördüğünüz gibi yakından gösteriyorum.